Herkese merhabalar, Eğitim Tubu'a hoş geldiniz. Bugün yeni kanal açanlarınız veya kanal açmayı düşünenleriniz için tavsiyelerimi anlatacağım. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Ben uzun süredir YouTube'dayım, videolar çekiyorum. Kimi zaman farklı kanallar açtım, farklı içerikler denedim, çok farklı şeyler denedim. Ama hepsinin sonunda yine kendimi YouTube'da buldum. Ve ben bu videoda sizlere ben bu yolda neler yaşadım, YouTube'da büyük bir kanala sahip olmak için neler yapmanız gerek, nelere dikkat etmeniz gerek bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle bunlardan ilki sabırlı olmak. YouTube'da bir şeyler yapmak istiyorsanız kesinlikle sabırlı olmanız gerekiyor. Neden derseniz sabırlı olmazsanız YouTube'u mutlaka bırakacaksınızdır. Atacaksınız birkaç tane video, belki bir ay ard arda her gün video atacaksınız ve göreceksiniz ki izlenmelerim diyeceksiniz hala 100, 200. Niye böyle? Böyle dediğiniz zaman işte o zaman böyle bir duracaksınız ve YouTube'u bırakasınız gelecek. Ama aslında bırakmasanız çok iyi şeylere yol açacağını sizler de tahmin edebiliyorsunuz. Ama o an o sabırsızlıkla bunu düşünemiyorsunuz ve YouTube'u bırakıyorsunuz. Böyle şeyler çok yaşanıyor, çok fazla görülüyor. Ben de kendim yaşadığımdan biliyorum bunları. Sabırla video çekmeye, bu işi devam ettirmeye her zaman durmadan devam etmemiz gerekiyor. Bu en önemli şeylerden bir tanesi kesinlikle. Sabırlı olmak YouTube'da yükselmek için birinci anahtar diyebilirim sizin için. Bir sonraki önemli konumuz üretken olmak. Yani üretken olmanız gerekiyor ki YouTube'da bir şeyler başarabilirsiniz. Yani sürekli içerik üretmeniz gerekiyor, sürekli video çekmeniz gerekiyor ve böyle düşündüğünüzde aklınıza direkt şu gelecek: ben içeriği nasıl bulacağım? İşte böyle düşündüğünüzde fark edeceksiniz ki ben düşünmeden, üretken olmadan YouTube'da hiçbir şey yapamam. Bir yere kadar birilerinden içerik alabilirsiniz, bir yere kadar diğer kanallardan bir şeyler görüp onları yapabilirsiniz. Ama bir noktada kendinizin de bir şeyler bilmesi ve içerik üretebilmesi gerekiyor. Bu yüzden üretken olmaya çok özen göstermeniz gerekiyor. Kimi zaman sadece oturup ne içerik yapabilirim diye düşünmeniz gerekiyor. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kesinlikle üretken olmak, YouTube'da başarılı olmak için en önemli konulardan bir tanesi. Bir sonraki önemli konumuz özgün olmak. Az önce söylediğim üretken olmanın içinde de bahsettim. Özgün olmanız gerekiyor. Hani herkesten görüp videoların aynısını yapmanız sizi çok bir yere getirmeyecektir. Tabii ki başkalarından ilham alabilirsiniz. Gördüğünüz videoların konusunu alabilirsiniz. Hani bu çok yanlış bir şey değildir. O konuyu görmüşsünüzdür ve zaten sizin içeriğiniz de o konuyla benzerdir. O konuyu değiştirerek kendiniz de videonuzda kullanabilirsiniz. Ama burada asıl özgün olmaktan kastım şu: kanalınızın genel tasarımı, videolarınızın genel konuları ve içinde bahsettikleriniz kesinlikle özgün olmalı. Yani siz burada tamamen kendi kanalınızı yönetiyormuş gibi davranmanız gerekiyor. Zaten öyledir. Başka bir kanaldan aldığınız videoların aynısını çekmek size hiçbir şey kazandırmayacaktır ve büyük ihtimalle zaten böyle bir kanal çok fazla da izlenmeyecektir. Çok fazla da tutmayacaktır. Bu yüzden özgün olmak bu konuda en önemli etkenlerden bir tanesi. Kesinlikle özgün olmaya, kendiniz bir şeyler üretmeye, tamamen kendi çizginizi oluşturmaya çalışın. Bu çizgide ilerleyin. Kendinize has bir tarzınız olsun. Yani kanaldaki insanlar da sizde farklı bir şeyler görüp sizdeki farklılık yüzünden size abone olsunlar. Aslında böyle de denebilir bu konuda. Özgün olmanın hemen ardında bunun geleceğini zaten büyük ihtimal tahmin ediyorsunuzdur. Burada önemli şey kendiniz olmak. Yani videolarınızda bambaşka bir kimliğe bürünmeye çok da gerek yok. Kendiniz olun. Yani kendiniz nasılsanız videolarınızda öyle davranın. Tabii ki kanalınızın içeriğine göre kendinize bir kimlik belirleyeceksiniz. Yani o kanalda tamamen normalde davrandığınız gibi tabii ki davranmayacaksınız. Kendinizi biraz törpüleyeceksiniz ama yine kendiniz olmaya dikkat edin. Yani kendinizden çok da fazla ödün vermeyin. Eğer kendiniz olmazsanız, birini taklit ederseniz veya başka birisi gibi görünmeye çalışırsanız zaten bu samimiyetsizlik videolarınızda anlaşılacaktır ve insanlar sizi doğal olarak takip etmeyeceklerdir. İnsanlara samimi gelirseniz insanlar sizi takip edecektir. Bu yüzden kendiniz olmaya çok özen gösterin. YouTube'da başarılı olmak için dikkat etmeniz gereken diğer şey bol bol düşünmek. Yani sürekli ben daha başka neler yapabilirim diye düşünün ve kendinizi geliştirmeye çalışın. Hep aynı rotada ilerlerseniz kanalınız bir süre sonra zaten tıkanacaktır.
bakacaksınız ki yapacak hiçbir şeyim kalmamış. Böyle ortada kalmışım. Onu gördüğünüz zaman artık her şey için çok geç olacak. Bu yüzden kendinizi sürekli geliştirmeye çalışın. Sürekli bir adım daha ileri gidin. Her videonuzda bir gelişme olduğunu sizler de gözlerinizle fark edin. Hani bu sadece ekipman olarak değildir. Bu videomda kameram daha iyi, bu videomda ses kaydım daha iyi gibi şeyler değil sadece. Kendinizi geliştirin. Yani ne bileyim, daha rahat konuşun, daha güzel konuşun. Yeni videonuzda daha fazla şey öğrenmiş olarak insanların karşısına çıkın. Yani daha bilgili birisi olarak karşısına çıkın ki sizler de insanlara daha çok faydalı olabilirsiniz. Eğer eğlence kanalıysanız o insanlara daha çok güldürebilirsiniz, daha çok eğlendirebilirsiniz. Hep kendinize bir şeyler katmaya çalışın. Tabii ki bu aşamada önemli şeylerden bir tanesi yine ekipman. Ekipmanlarınızı da her geçen gün yükseltmeye çalışın. Gerekirse YouTube'dan kazandığınız parayı tamamen ekipmana yatırın ki ekipmanlarınızı daha çok geliştirip insanlara daha faydalı içerikler üretebilin. Aslında en önemli konulardan bir tanesini sona sakladım. Burada en önemli şeylerden bir tanesi kendinize hedef belirlemeniz. Kendinize hedef belirlerseniz o hedefe ulaşmak için daha çok çaba harcadığınızı siz de fark edeceksiniz ve bu çaba sonrasında daha güzel yerlere geleceksiniz. Mesela ben şu anda 5500, tabii ki yuvarlıyorum, 5400 sanırım şu anda, 5500 aboneli bir kanala sahibim. Şimdi ben kendime hiçbir hedef belirlemeden ilerlemeye başlarsam yine 5500'den belki 5600 olurum, bir gün 5700 olurum. Ama eğer ben burada 5500 aboneyken kendime hedef olarak 10.000 abone olmayı koyarsam bunun için daha çok çaba sarf edeceğim. Çünkü önümde bir hedef var ve ben o hedefe ilerlemeye çalışıyorum. Bunu düşünerek ilerlediğim zaman daha hızlı ilerleyeceğim, daha çaba sarf edeceğim buna ilerlemek için ve bu yüzden hedef belirlemek bu konuda çok önemli. Bu tabii ki sadece abone konusunda değil, hayatta da genel olarak kendinize hedefler belirlerseniz ona ilerlemek için daha çok çaba sarf ettiğinizi göreceksiniz. Ama YouTube'da düşünürsek sadece yine abone değil, izlenme olarak, kanalınızın geliri olarak kendinize hedefler koyarsanız, mesela ben bu ay şu izlenmeye ulaşacağım. Bu ay diyelim ki daha para kazanmanız açılmadı mı? Ben bu ay mesela diyeceksiniz ki 1000 saat izlenmemi aşacağım. 4000 saate ne kadar kalacak? 3000 saat kalacak. Hani kendinize böyle hedefler belirlerseniz daha hızlı bir şekilde yükselebilirsiniz. Mesela benim de şu anda 10.000 aboneden başka izlenme hedeflerim var, gelir hedeflerim var. Bunları her zaman göz önünde tutarak ilerlemeye çalışıyorum. Siz de bu şekilde yaparsanız kanalınızın daha hızlı yükseldiğini görebileceksiniz. Bu tamamen sizin çabanızla alakalı tabii ki. Hedefleri koyduğunuzda daha fazla çabalayıp daha hızlı ilerleyeceksiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bana sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Benim için video fikirleriniz varsa yine yorumlarda bana yazabilirsiniz. Umarım bu videoda sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.